Yaz geçti. Biz acılı sos yapmadan durur muyuz? Tabii ki de yaparız. Hemen bahçemizde kızaran biberleri şöyle bir toplayıverdim. Mis gibi kahvaltılık acılı sos yaptım arkadaşlar. İnanın o kadar lezzetli oluyor ki özellikle acı severlere gelsin bu tarif. Nefis Lezzeti Tarifler kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün acı severler için harika bir kahvaltılık sos yapacağız. Acılı sos yapacağız. Bahçemizde biberlerimi topladım. İçine birazcık patlıcan da atacağım. Kızaranları topladım. Kapya biber, normal sivri biber. Bunlar dalında kızarmış. Ben de değerlendireceğim. Yanına biraz patlıcan koyacağım. Acı biber koyacağım. Başka malzemeler de ilave edeceğiz. Nefis bir acılı sos yapacağız. Kışlık yapacağız. Kavanozumuza koyacağız. Her ne kadar çıkacaksak ayrı. Mis gibi acı severlere, özellikle acı tarifi isteyenlere gelsin. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet, hemen sosumuzu hazırlamaya başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bahçeme çıktım. Biberlerimi bir güzel topladım. Hepsinden var. Dolmalık, salça biberi, normal biber. Bunların hepsi de dalında kızarmışlar. Ziyan mı olsun? Tabii ki de toplayacağız ve onları değerlendireceğiz. Biliyorsunuz hiçbir şey ziyan etmemeye ben özen gösteriyorum. 6-7 adet de şurada patlıcanlarım var. Onlar da bahçemden, başka yerden değil. Bunlar da gördüğünüz gibi acı biber. Acılı yapacağız ya. Bir acı. Yani onlar da kızaranları yine topladım. Allah ne verdiyse. Daha da var üstlerinde de, onlar yeşil. Onları kullanmadım tabii ki de. Hemen başlayalım. Şöyle derin bir tencereme alıyorum. Hemen şöyle sap kısımlarını, bakın çok zahmetli olmadan kolaycacık hazırlanabilecek bir sos yapacağız. Hemen 1-2 saat içinde hazırlayacağız. Çok uzun zaman geçirmeyeceğiz. Ne yapıyoruz? İster tohumunu çıkarın, ister de çıkarmayın. Bana biraz zor gelecek diye ben fazla uğraşmak istemiyorum. Bakın böyle alabildiğimi alacağım. Alamadığımı hemen doğrayıp tencereye. Çünkü normal biberlerin içinden tohumları çıkarmak bayağı bir zor. Dolmalık biberler var. Kamber biber dediğimiz, onlardan da kızaranlardan birkaç koymuştum. İşte onları bir güzel doğruyorum. Hani tohumunu falan çıkarmaya da uğraşmıyorum. Çıkan olursa tabii ki almaya çalışıyorum ama çoğunu da çıkarmıyorum. Bunu da söyleyeyim size. Tohumlarıyla birlikte yapacağız. Zararı mı olur? Asla zararı olmaz. Evet. Bakın hızlı hızlı bir güzel doğruyorum biberlerimi. Ölçüsü belli değil arkadaşlar. Çünkü kendi bahçemden topladım. Göz ayarı. Evet, biberlerimizi doğradık. Yıkamadım arkadaşlar. Neden yıkamadım? Sonra yıkayacağım onları. Çünkü yıkarken tohumları biraz gitsin. Şimdi sıra geldi patlıcanlara. Patlıcanları da bu şekilde bakınız kabuklarını soyacağız. Bir soyacak yardımıyla, yoksa da bıçakla kesin. Patlıcanlı beraber yapacağız. Lezzetli oluyor. Patlıcan koyarsanız çok lezzetli oluyor. Domates koymadım. Bahçemde yok. Evde de çok az var. Domates koymadım. Domatessiz olarak hazırlayacağım. Sadece biberden ve patlıcandan. Bunu da unutmayalım. İsteyen koyamaz mı? Koyabilir tabii ki de. Evet. Şöyle ufak ufak patlıcanlarımızı da kabuklarını soyduk ve doğradık. Hemen üzerine patlıcanları şöyle biraz tuz atıyorum bolcana. Bakın şöyle bir sallayalım. Bu tuz bunun acısını çıkaracak. Hemen şimdi yıkama aşamasına geçelim. Bahçeme çıktım. Bahçemde yıkayacağım çünkü bol suda. Patlıcanlara da biraz su koydum. Şimdi hemen yıkamaya başlıyoruz. Şöyle birkaç su yıkadım mı tamamdır. Elimizle hemen bir tepsi yanına koyup içine şöyle alarak çıkarıyoruz ki biberlerde kum varsa dibe çöksün. Yani öbür türlü kevgide yıkarsanız yapışıp kalma olasılığı çok yüksek. Bu şekilde yıkarsanız suyun dibine çökecektir ve ayrılacaktır. Tabii ki de tohumları da aynı şekilde ayrılsın diye daha önceden ben yıkamadım. Evet. Bir su yıkadık. Bu şekilde dediğim gibi 2-3 su yıkadık mı tamamdır. Bir şey çıkmadı zaten. Tertemiz. Kendi bahçemizden ya, hiçbir pislik çıkmadı. Evet, bir daha aynı şekilde şöyle yıkıyoruz. Dediğim gibi 2-3 su yıkadık mı tamamdır. Pazardan alınan
sebzeleri lütfen 3, 4, 5 su yıkayın. Bol bol bura yıkayın. Neden? Çünkü içinde kimyasal olabilir. İlaç atılıyor ya, koruma ilacı. Onun için ben hiçbir şey kullanmıyorum arkadaşlar. Evet, sıra geldi patlıcanlarımıza. Onları da nasıl yıkıyoruz? Bakın bura böyle sıka sıka, sünger gibi zaten bunlar. Acıları tamamen çıkacaktır. Şöyle sıktırırsanız her halükarda patlıcanın acısı çıkacaktır. Bakın suyunun ne renge geldi? Acısı çıktı. Bir daha yıkayalım. Bunun da kara suyu çıkana kadar yıkayacağız yani. Başka bir şey yok arkadaşlar. Bakın sıka sıka kara suyunu çıkarana kadar yıkıyoruz. Evet. Biberlerimizi yıkadık. Patlıcanlarımızı yıkadık. Şimdi hemen sosu hazırlama aşamasına geçiyoruz dostlarım. Yine aynı koca bir tenceremin içinde. Çünkü bayağı çok olacağı için taşmasını istemiyorum. Büyük tencerede yapacağım. Şöyle tenceremin içine patlıcanları, biberleri karışık şöyle döküyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, her aşamasını özellikle anlatmaya özen gösteriyorum. Dikkatli bakarsanız zaten sizden çok lezzetli bir sos hazırlamış olacaksınız. Genelde tariflerimi birebir ölçülü anlatarak veriyorum. Üzerine bakın yarım kilo su, yani 2,5 bardak kadar su. Sürahi, hatta baktım 500 grama gelene kadar, özellikle söylemek için ne kadar koydum diye merak edenlere söyleyeyim diye ben göz ayar döküyorum da baktım bu sefer sizlere. Yarım kilo, yani 2,5 bardak su koydum. Çok fazla koymadım. Biraz da sarımsak attım içine. Yani 8-10 diş sarımsak da vardır. Onları da doğrayıp attım içine. Evde de bu arada sarımsaklarım bitme aşamasında. O kadar bahçemden sarımsak çıkardım ve güzelce kullandım. Şimdi tekrar alacağım. Yine bahçeme kışlık sarımsaklarımı da ekeceğim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde biberlerimiz ve patlıcanlarımız tamamen pişene kadar kaynatıyoruz. Arada bir böyle bir kapak kapatıyorum. Ben gerçi o aşamasını size göstermedim ama çabuk pişmesi için bir kapak kapatayım ki çok kolay pişsin, çabuk pişsin. Yani 15 dakikada pişeceğine 10 dakikada pişer kapatırsanız. Bu sayede enerjiden tasarruf etmiş olursunuz. Evet, tamamen yumuşayana kadar bakın. Yumuşacık olmasını bekliyoruz ve yumuşayana kadar kaynattık ve ocağı kapattım. Şimdi blenderımı elime aldım. Bakın blender ile tamamen parçalıyorum. İyiden böyle hani salça kıvamına, sos kıvamına gelene kadar parçalıyorum. Patlıcanları ve biberleri. Bakın tamamen koyu ve sos kıvamına geldi. Gördünüz mü? Şimdi üzerine göz ayarı tuzumuzu atıyoruz. Yani tuz oranı bir bakın, kaynatırken söyleyeyim. Her şeyi yaptığınız zaman tuzu az gelirse atabilirsiniz tekrar. 1 yemek kaşığı kimyon döküyorum arkadaşlar. Kimyon çok aşırı lezzet veriyor bu sosa. Yarım çay bardağına yakın, yani dolu değil, tam yarım da değil, sirke ilave ediyorum. Eğer az gelirse gözüme birazcık daha ilave edeceğim. 1 çay bardağına yakın sıvı yağ koyuyorum. Ölçülere dikkatli bakarsanız çok güzel bir sos siz de hazırlamış olursunuz. 1 yemek kaşığı da şeker ilave ettik. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Bakın böyle bir karıştıralım ki ocağımızı tekrar yakıyoruz ve ocakta malzemelerin lezzeti birbirine geçene kadar 5-10 dakika kaynatıyoruz. Çünkü çok fazla kaynatamayız. Çünkü sosumuz koyu. Gördünüz mü? Sulu değil. Bu arada da kevgirden geçirmedim. Çekirdekleriyle birlikte geçirdim, olsun. Çekirdeğine hiçbir zararı yok. Onun lezzeti ve faydası var bizlere. Onlar da zaten parçalandı. Bakın tüm malzemeler birbirine alana kadar güzelce kaynatıyoruz. Bu arada çok hızlı konuştum. Kanalıma abone değilseniz kanalıma da abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmadıysanız da bildirimleri açın ki en güzel tariflerimden haberdar olun. Kanalıma da abone olarak benim kanalımı desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Evet. Güzelce bakın kaynatıyoruz. Bu arada kavanozlarımı da yıkadım, hazırladım, duruladım. Şu anda kenarda kuru bir şekilde bekliyor. Çünkü kaynatmadan önce o işlemi yapmıştım.
Evet, sosumuzu ocaktan aldık. Şu anda hoşur hoşur sıcak. Hemen dolduralım ki kavanozlarımız kapaklarını tutsun. Bakın. Şimdi yarım kiloluk kavanoz bunlar. Ne kadar bilmem ki. Dur bakalım. 3-4 adet kavanoz. Hazırladım çünkü az. Az olduğu için çok fazla bir şey çıkmayacak. Ama olsun. Yani bahçemize çürüyüp ziyan olacağını bir şekilde biberlerimi değerlendirmiş oldum. Derler ya eskiler. Hani yazın çöplüğü başka bir laf da hani onu direkt söylemeyeyim ben. Kışa katık olur derler. Gerçekten öyle. Beğenmediğimiz biberler kışın bize katık olacak. Evet 4 tane kavanoz doldurdum şu anda. Gördünüz mü? 2 yarım hatta 3 yarım bir tane de yarımın yarısı kadar ufak bir kavanoz. Allah bereket versin ne diyelim yani. O kadar da oldu gene. Kalanı da şöyle bir tabağa çıkaralım. Bakın şöyle güzel sıyra sıyra tenceremizden ziyan yok. İçine koyduğumuz kimyonun kokusu var ya mis gibi yayıldı mis. Evet hazır şu anda arkadaşlar gördünüz mü? Kavanozları da şöyle bir ters çevirelim. Muhteşem oldu bakın. Şöyle çevirelim ki tutsun kapaklarını. Ve sosumuz hazır olmuş oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapın. Şu anda pazarlarda son turfanda olan biberleri hatta beğenilmeyen kırmızı biberleri alın. Özellikle bu sosu yapın. Ucuzdur şimdi onlar. Şimdi ekmeğin üzerine birazcık şöyle bir süreyim bakalım. Tadına tuzuna bir bakalım. Gerçi pişerken baktım tuzunu. Birazcık tuz daha ilave ettim. Gözüme az geldi ağız tadıma. Bir tadalım. Vallahi muhteşem olmuş. İnanın arkadaşlar var ya kendim yaptım diye söylemiyorum. Süper bir sos hazırlamışım. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapar hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone de olun. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Kendinize iyi bakın. Bakın bu dilimi yiyeceğim bitireceğim. Çünkü karnım acıktı. Ekmek yemeye elim değmedi. Hadi hoşça kalın bakalım.